Mısır'ın başkentinden herkese merhaba. Bazı şehirler sadece bir şehir değildir. Onlar insanlık tarihinin sessiz tanıklarıdır. İşte karşınızda Kahire. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Sen yavaş. Erdoğan. Yaklaşık 1000 yıldır ayakta duran bu büyüleyici şehir, dünyanın en eski uygarlıklarından biri olan Antik Mısır'ın mirasını günümüze taşıyor. Abi bir eğlen senle. Where are you from? Türkiye. Yavaş yavaş. Mansur Yavaş. Büyük piramit yani Keops'a yukarı doğru tırmanıyorsun. Dar birkaç tane tünelden geçiyorsun. Firavunların görkeminden İslam medeniyetinin ihtişamına, Nil Nehri'nin bereketinden milyonlarca insanın hiç durmayan yaşamına kadar her köşesi ayrı bir hikaye anlatıyor. Bu yolculukta sadece turistik yerleri değil, Kahire'nin ruhunu, sokaklarını, insanlarını ve birbirinden lezzetli yemeklerini de birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, Mısır'ın kalbine, tarihin hiç susmadığı bu büyülü şehre doğru unutulmaz bir yolculuk başlıyor. Sonunda çıktık be. Goodfellas, Kahire'de. Welcome to Egypt. Havalimanından çıktık. Kaldığımız otele geldik. Havalimanında herkesin bahsettiği o taksicilerin olayı oluyor. Onu biz de yaşadık. Bunu yaşamamak için ve merkeze uygun fiyata gelmek için Indiray uygulamasını indirin. Indiray uygulamasında çok güzel fiyatlara merkeze kadar gelebiliyorsunuz. İlk indiğimiz zaman vize aldık. Vizeyi kaça aldık kanka? Vizeyi 30 dolara aldık. Normalde YouTube'da vlogları izlediğim zaman 25 dolardı. Güncelleme gelmiş. Aynen yeni güncelleme gelmiş. İhtimal 4-5 aylık bir güncelleme. 30 dolar oldu. Haberiniz olsun yani. 5 dolar çok bir amşan bir şey fark ettirmez ama hani yine düzenleme yaparken ona göre düzenlemenizi yapın. 30 dolara vizemizi aldık. Pasaport işlemlerimizi hemen çok kolay bir şekilde hiç sıkıntı çıkmadan yaptık. Havalimanından da bir tane sim kartı aldık. Sim kartını kaç paraya ve hangi markadan aldığımızı hemen şuraya bırakacağım. Merkeze geldik, otele yerleştik. Ondan sonrasında hemen bir exchange'e gittik. Exchange şu anda dışı tadilatlı olduğu için fotoğrafını çekemedim ama 1 dolar 51.50 Mısır pound'u yapıyor. Onun da konumunu açıklama kısmına yazacağım. Mısır çok aşırı sıcak maalesef. Şimdi yerel lezzetleri denemek için Talabi Bara dediği bir tane mekan var. Orada toplamda 4 tane kadın çalışıyor. Bu 4 tane kadın Mısır'ın yerel yemeklerini yapıyormuş. Sonrasında zaten Kahire'de 2 günlük zamanımızda 2 gün boyunca deli gibi gezeceğiz. Hamur mu yapıyor? Var ya bizimkiler var ya yorgunluktan ölmüş. Un mu yapıyor? Vallahi. Abi biri yanınıza geldiği zaman eğer konuşmak istemiyorsanız diyeceğiniz tek kelime şu. La şükran. Direkt gidiyorlar. Biz size söyleyelim şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yiyeceğimiz yerde de size menünün fiyatını, oranın konumunu da aşağıda zaten tek tek hepsini bırakacağım. Gezeceğimiz kaleler, camiler, katedraller. Yarın piramite gideceğiz. Piramitin içine falan gireceğiz. Çok güzel 2 günlük bir Kahire planı hazırladık. Videonun devamında hepsini göreceksiniz. Yemek yiyeceğimiz yere de geldik. Abi el salla. YouTube'a çıkacaksın. 2 kişi izler bizi en fazla. Yemek yiyeceğimiz yer de hemen burası. Burada dediğim gibi yerel lezzetler var. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Evet gençler bugün yemek yemeye geldik. Talebe var hadi. Geldik. Nereye geldik biz ya? Burada güvercin yapıyorlarmış. İlk defa hayatımda güvercin yendiğini gördüm. O yüzden ben ördek söyledim. Bir de buranın kendi özel kolası varmış. Bir de onun tadına bakacağız. Mekan nasıl? Mekan çok otantik kanki. Allah ilk defa güvercin yiyeceğim. Sen de öyle. Bakalım nasıl? Daha ne dedin ya güvercin çeşitleri var falan diye. Ya güvercinin birçok çeşidi var. Hani buradaki güvercin normal beslenen güvercinlerden değildir mutlaka. Evet. Bu ayrıca dışarıda tutulmuş yani üveyik tarzında böyle av için yapılan güvercinlerdendir. Yani güvercin çeşitlerinden. Peki gelince anlar mısın tadını? Nereden aldın? Şimdi yemekten önce şöyle bir ekmek getirirler. Bu ne abi? Biber var. Turşu. Turşu mu? Şurada bir domates salatamız var. Şimdi oturduğumuz yerde şu şekilde bir turşu getirdiler bize. Patlıcan turşusuymuş bu. İçine domates falan da var. Şimdi güvercinin yanında yiyin dediler ama bize şöyle gösteriyorlar. Ye. Acıymış. Harbiden acıymış. Ama tadı güzel. Tadı güzel. Şunun yarısını yedim ben, yarısını sen ye. Bu patlıcan mı kanki? Neyi mi? Patlıcan mı? Patlıcan. Acı. Patlıcan da sevmem ki kanki. Ye. Bir daha mı geleceksin dünya? Ya bas bana. Güzel. Değil mi? Limon. Oy zaman yemem. Ay. Çok keskin bir şey. Şunu bir koksa ya. Baksana.
Ona ne kokuyor? Kanka turşudan dolayı öyle kokuyor. Bundan bu çorba geliyormuş, bu menüye dahilmiş. Bak bu da küçük bir şey, limon topu. O nasıl limondan öyle? Oyuncak gibidir ya. İlk önce güvercinin çorbası geliyor sonra kendisi geliyor ya. Aynen öyle. Arabaşı çorbasına benziyor lan. Tabii her zamanki gibi koklayacak. Yani iyi. Ye bakalım. Tadını neye benzetti biliyor musun? Noodle, hazır noodle yaparsın ya. Onun onu suyu. yersin. Heh, onun suyuna benziyor. Bırak şimdi. Şöyle bir güvercinimiz geldi. Kenan aç bakayım güvercini. Aç kaldık o zaman. Aç kaldık lan. Şimdi ördeklerimiz geldi. Yasin de ördek yiyor. Suat abi de ördek yiyor. Murat'la Kenan da güvercin yiyorlar. Şöyle bir masamız var. Bu lokal kola diyorlar da bu abi normal bildiğin kola değil mi abi? Bir farkı yok yani. Kolanın sahtesini yapmışlar. Kolanın sahtesi bir kola. Yemek yediğimiz mekandan çıktık. Yemekleri çok güzeldi. Ya ben ördek yedim. Ördek mükemmeldi. Bayağı beğendim. Güvercin biraz baharatlıydı. Çünkü içine pilav basmışlar. Baharatlı pilav. O biraz daha baharatlıydı. Beğendin mi sen? Ben beğendim ya. Güzeldi. Bir şiirde benden. At yalanını s**min ananı. Namık Kemal. Ben beğenmedim. Ben o kadar beğenmedim güvercin. Lokal yemek istiyorsanız geleceğiniz adreslerden bir tanesi burası ve diğer dudaklarımıza diğer lokal yemeklere, Mısır'ın yerel lezzetlerini denemeye devam edeceğiz. İzlemeye devam edin o yüzden. Bir de şöyle bir şey var. Ben bir ilk şüphede kaldım. Çok pis her yer. Pis verir diye düşünüyordum. Ama tuvalete girdim. Tuvalet tertemizdi. Lavabosu. Lavabosu temiz olan yer temiz yemek yapar. Haberiniz olsun. O çok doğru. 10 numara yorum hocam. Evet. 10 numara yorum. Şimdi bir diğer sonraki durağımıza geldik. Burası ise Aziz Simon Katedrali olarak geçiyor. Buraya gelirken çöp şehrin içinden geçtik biz. Kilise dağın içinde oyulmuş. Burası normal bir kilise olarak adlandırılmıyor. Dağın içine oyularak yapılmış dev bir kaya kilisedir. Ana ibadet alanı doğal bir amfiteyatro gibi tasarlanmış ve yaklaşık 20.000 kişi aynı anda ibadet etmesini sağlıyor burası. Dağı yerinden oynatan adam efsanesi olarak adlandırılıyor. Kıpti geleneğine göre 10. yüzyılda Fatime halifesi El-Muiz İncil'deki inancımız varsa daha yerinden oynar sözünü sınamak için buraya yaptırmış. Genel olarak da böyle bir görünüşe sahip. Amin. Dağlarda oymalar var şu şekilde. Farklı yerlerinde de oymalar var. Diğer tarafları da buradan çıkınca size göstereceğiz. Buradaki manastıra gelmek için de çöp şehrin içinden geçtik. Yani bize kalırsa buraya gelmeyin. Şundan dolayı gelmeyin. Çöp şehir biraz kötü. Çok kötü de kokuyor. Sıcaklarından dolayı da çok kötü kokuyor. Ama geldiğiniz zaman işte dağın içinde oyulmuş çok güzel bir katedral var. 20.000 kişi ev sahipliği yapabiliyor. 20.000 kişi aynı anda burada ibadet edebiliyor. Öyle bir güzelliği var. Şu şekilde de zaten arka tarafımız amfi. Burada da aynı şekilde ibadet yapılıyor. Güzel bir yer. Gelirken buraya dikkat edin. Biz taksiyle geldik buraya. Takside falan burada hep taksi kullanacağız. Taksiler çok ucuz. Ama şöyle bir şey var. Telefonda mesela ben dışarıdan videosunu çekerken o sırada mesela tam bir tane çocuk böyle telefonu almak için falan yeltendi. Bunlara çok dikkat edin. Ya da atıyorum hani buraya gelmeden önce bazı şeyleri göze alın. Göze alabiliyorsanız, görmek istiyorsanız buraya gelin. Güzel bir yer. Ücretsiz bir yer. Sıra sıra işte dediğimiz gibi Kahire'de 2 günümüz var. Sıra sıra her yeri gezeceğiz. Gezdiğimiz yerleri atıyorum giderken kaç para verdik, nerede ne yedik. İşte yarın mesela piramitlere gideceğiz. Dünyanın en büyük müzesine gideceğiz, oraları gezeceğiz. Ufaklarına bir yorulduk. Güzel yani gezebildiğimiz kadar gezeceğiz ama bundan önce de Selahattin Kalesi'ne gitmiştik. Orası saat 5'te kapanıyormuş. Şimdi oraya atladık direkt buraya geldik. Buradan da farklı yerleri gezmeye devam edeceğiz. Şimdi Simon Manastırı'ndan çıktık. Ya oğlum bu alanı geziyoruz. Bir koku var. Çöp şehri nasıldı? Çöp şehri nasıldı? Çok kötü. Çok iyiydi. Açacağım ama bu ne kokuyor? Apış arası kokuyor resmen ya. Çok kötü. İnanılmaz ya. Biz alışık olduğumuzdan beri sıkıntı yok. Girdiğinizde pişman olursun. Size Lanet şöyle, olsun dersiniz. Lanet olsun. size şöyle söyleyeyim. Taksiyle buraya gelmeye kalktığımızda adam dedi ki yolları çok kötü şöyle böyle dedi. Biz anlamadık ilk başta. Ama bize fotoğraf falan göstermeye başladı. Dedi işte yollar böyle dar, şöyle çöpler falan var. Biz bir geldik. Bu arada Uber'i de söylesene. InDrive'da mesela biz taksi çağırırız. Taksici hala pazarlık yapmaya Evet. çalışıyor. Fiyat verdik. Adam geldi bir anda pazarlık yapmaya başladı. 600 falan istedi. 600 de çoktu. Biz ilk baş bilmiyorduk yeri. Biz indirim yaptık işte 400'e. Sonra bir geldik. Adam 400 azmış. Harbiden Azmış. fazlası gelirmiş ya. Ha, 600'ü boşuna dememiş adam. Sadece mağaranın içini zamanda inançlarından dolayı deldikleri için, güzel bir katedral yaptıkları için buraya geldik. Gelmeseniz de olur. Ha, gelirseniz de olur. Gelmeseniz de olur yani. Keyifli. Ya çok güzel bizim şey gibi işte ya. Sümele Manastırı tarzı. Aynen. Ama Ama Sübeyli daha- Manastırı'nın yanında hiçbir şey değil. Ya Bana tabii. kalırsa. Orası ayrı. Ama o tarz bir şey yani dağın içini oymuşlar. Burası da Full. mesela şöyle ters dönüyor kardeşim. Şöyle.
Hemen arka planı görüyorsunuz. Hep böyle dağların içine böyle oymuşlar. Ve şurada duvarlara böyle çok güzel işleme yapmışlar. Aşırı güzel işleme yapmışlar. Sırf onları görmek için, o eserleri görmek için yine gelinir buraya yani. Bazı insanlar hani şey ya, nasıl diyorsun, tatilden tatile. O tarzda insanlar mesela buraya gelmesin baba. Yok, buraya o tarz Onlar sana için değil gelmesin yani. çünkü dayanamazsınız. Gel bir arka Ben kamerayı- bile- Arka kamerayı bir çevir hemen. Abi şu işlemlerin güzelliğine baksanıza ya. Bak şurada da var böyle. Ki piramitlerin içinde daha fazlası var. Ve yarın da piramitlere gideceğiz. Daha yeni işleme yapılmış dağın altından girerek başka bir katedrale ulaşıyorsunuz bu şekilde. Burası ama komple kapalı. Ve dışarıya göre gerçekten de çok serin burası. Hani burası tamamen böyle dağ içinde oyulmuş. Kendi inançlarına göre dağın içinde oyulması gerekiyor gibisinden. Dağı oynattık, dağı deldik. O imajını vermek için adamlar buralara böyle yerler yapmış. Çok güzel abi. Ama çok daha denenmesini istiyorsanız kardeşim hemen Amasya'da Şirin için dağı delen Ferhat'ın o açtığı yol var. Gidip oraya bakabilirsiniz. Aynen. Çok uzaklara gelmenize gerek yok. O yüzden her zaman diyoruz ilk önce vatanımız, sonra yurt dışı. Geldiğimiz alanda bir de böyle bayağı uzunlamasına giden bir zipline var. Şuraya kadar falan gidiyor böyle. Şimdi bir bunun fiyatını soracağız. Eğer uyarsa buna bineceğiz. El sallıyorlar orada. Abi adamlar ne güzel yer yapmış ha. Kişi başı zipline 200 Mısır pounduymuş bu arada. Abi hiçbir şey değil. Hemen arka kısmında da böyle bir yer var. Şu demirleri tutuna buralardan yürüyorsunuz böyle. Şöyle yürüyorsun. Sonra buradasınız. Şu şekilde. Zipline de kayıyor şu anda. Gidiyor. Şu şekilde de bir alan yapmışlar. Şu karşıdaki yere buradan şöyle yürüye gidiyorsunuz. Biz zipline yapmayı tercih ettik. Birazdan zipline yapacağız. Zipline'e binmeyen bir arkadaşımız var. Niye binmiyorsun? Kanki çünkü Araplara güvenmiyorum. Araplar her zaman bizi sırtımızdan vurmuştur. Abo ondan dolayı. Güvenmiyorum. Yoksa halat kopacak mopacak. Yoksa gökdelenle atladığım videolarım var. Ciddiyiz. Zipline'den indik. Tarihi bir gezimizi de yaptık. Şimdi tekrardan yerel bir yemek yiyeceğimiz lokal restoran tarzı bir yere gideceğiz. Şimdi taksimize bindik. Çöpşehir'den uzaklaşıyoruz. Abimizden rica ettik. Türkçe müzik açacak bize. Arıyor şu anda. Abi Çöpşehir. Tamamen böyle. Şöyle yan tarafı göstereyim size. Çok karmaşık bir yer şu an burası. Herkes birbirine geçirme derdinde burada. Milletin ruhu kararmış oğlum sıkıntıdan baksana. Adam tak tak kesiyor. Abi şöyle bir şey denedik. Tadı çok iyi. Bizimkiler de yiyor şimdi. Yazın Yeter Yeter yoruldum ola ben elbisemi yırttım. ye hepsini yut, komple yut. Tek. Vallahi güzel. Tadı güzel değil mi? Ne gibi? Dut. Benziyor aynen. Güzel. Adı mı? Hasan Aki. Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Uçağa diyorum. Şimdi Elhasar Camii'ne gidiyoruz. Abi giderken sokaklar o kadar kalabalık, o kadar karmaşık ki. Yani şurası normalde var 2 şeritli yol. Adamlar bunu 3'e çıkarmış, 3'e. Düşünün yani. Sağda solda hep böyle satıcılar ne ararsanız var. Çok böyle karma karışık bir şey arıyorsan buraya geleceğim baba. Kanka trafik hakkında ne söylüyorsun? Kanki bu Instagram'da, filmlerde oluyor diyor böyle Fazla trafik böyle birbirine Böyle giriyor. birbirine giriyor. Arap'taki gibi böyle. Abi adamlar şeride uymuyor bak. Şerit var. Adam şeridi arabanın altına alıyor. 2 şeritlik yolda kaç şerit çıkıyor? Daha 2 şerit yolu 4 şerit çıkıyor. rahat. Evet. Vallahi Ve adamlar helal çıkabiliyormuş. olsun. Çıkabiliyormuş bence biz de yapabiliriz. Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Felaket bir trafikleri var adamların ya. Çok iyiler ama var ya. Selamünaleyküm. Şimdi sıradaki durağımıza gidiyoruz. Ondan sonra çok güzel bir yine dediğimiz gibi yemekçi var. Oraya gideceğiz. Yeter artık. Yeter. Bu arada o daha yeni yediğimiz meyvenin tanesi 5 Mısır poundu. Ve tadı çok güzeldi. Görürseniz mutlaka onu yiyin. Kötü olsaydı önermezdik ama tadı çok güzel. Burası da Elhasar Camii'nin dış bahçesi.
Kapıda böyle güvenlikler oluyor genellikle. Şöyle. Çoğu zaman zaten camilere gelirken herhalde Müslüman olup olmadıklarınızı falan soruyorlar ama içine bir gireceğiz. Şu an caminin avlusundayız. Burası 1000 yıldan beri ayakta kalan bir cami. Burada 4 hak mezhebin dini eğitimleri, her şey görülüyor burada. Şu anda da dünyanın dört bir yanından öğrenciler buraya gelip İslam'ı öğrenmeye çalışıyor burada. Şimdi şöyle bir restoranta geldik. Tatlı bir şey var mı? Menüyü hemen size şöyle gösteriyorum. Fiyatları çok uygun. Tatlıcıya birazdan gideceğiz kardeşim. Tatlıcıya birazdan gideceğiz. Dur ya. Şurada da içecekleri falan var. Şu an gelen geçen yanımıza geliyor. Kimse çantayı çıkarmadı o yüzden. Kenan şu şeyler hoşuna gitmiş kıyafetler. Dansöz kıyafetleri değil mi? Evet. Tam Kenanlık şunlar. Keşke biri alsa da giysem falan dedi. Hırsız var, hırsız var, hırsız var. Bu adam başka yiyordu hani sen buna. Abi sofra şu şekilde. Bu adam başka yiyordu ya sen dedin ya şeydi ya. Görmesin. Ne demiştin sen ona? Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Bak nasıl bak Allah aşkına nasıl sunuyor ya. Abi Habibiler bu işi de yapıyor maşallah. Yemeği yedikten sonra da Han El Halili çarşısındayız. Burada bizim aynı böyle Mısır çarşısı kapalı çarşı. Şimdi biraz burada dolaşacağız sonra kafe Allah bu Arabi diye bir kafe var oraya gideceğiz. Burada formalar böyle ne ararsanız her şey var. Şimdi çarşıyı biraz gezdik. Fiyatlar bizim ülkeye göre bazı şeyler çok uygun bazı şeyler de gereksiz pahalı. Şimdi şöyle bir kafeye geldik. Bu kafe buranın en ünlü kafelerinden bir tanesi. Böyle gösteriler falan oluyor. Bu kafenin en alt katında yer yokmuş. O yüzden en üst katına geldik. En üst katında da böyle bir sahne var. Ortam böyle. Şimdi buraya oturduk. Kişi başı gösteri için 300 Mısır poundu istiyorlar. Menüler gayet güzel fiyatları. Geldiğiniz zaman buraya muhakkak burayı. Birazdan görsel şölen başlayacakmış. Onu da size göstereceğiz. Aşağıda gösteriler başladı. Bay bay amile. Cana. Bay. Şimdi kafeden çıktık. Giderken kişi başı 300 Mısır parası verdik. O da işte yapılan şovlardan dolayı falan fiyatları da normal. Ne pahalı ne ucuz. Hani hiçbir şey diyemem bu konuda. Bana göre normaldi çünkü. Onun dışında gösteriler güzel. 200 saat oturabilirsiniz, güzel zaman geçirebilirsiniz. Hani Mısır'ın gece anlayışı bu olduğu için bu şekilde ilerledik biz de. Ama yarın bir piramitlerden sonra güzel bir müze. Ondan sonrasında da güzel şeyler yapacağız. Yemekleri yemeye devam edeceğiz. Buraya gezmeye devam edeceğiz. Nereden taksilerde Tomaş uygulamadan taksi gelmezse bu tarzda böyle konuştuğunuz zaman, pazarlık yaptığınız zaman sizi götürüyorlar. Bugünün videosu burada bitiyor. Videonun devamında sabah piramitlerdeyiz. Herkese günaydın. Şimdi piramitlerin olduğu alana girdik. Piramitlerin olduğu alana gelirken The Great Gate diye bir kapı var. Mutlaka oraya gelin. O da şundan dolayı otobüslerin kalktığı atıyorum hani ilk yer burası. Yani çoğu insan mesela şey yapıyor. Aşağıda başka bir girişi var buranın. O girişe gidiyorlar. O da şundan dolayı. İlk açıldığı zaman direkt orası merkeze yakın olduğundan dolayı, piramitlere yakın olduğu, Sphinx'e yakın olduğundan dolayı herkes oraya gidiyor. Hani sabah kimse yokken fotoğraf, video falan çekelim diye. Ama atıyorum biz şu an saat 10 gibi geldik buraya. Ondan dolayı da büyük kapıdan içeriye doğru gireceğiz. Giriş ücreti de kişi başı 700 Mısır poundu verdik. Alana giriş ücreti bu. Ekstra piramitlerin içine girmek istiyorsanız da her piramitin fiyatı değişiyor. Bizimkiler en büyük piramit olan Keops'a girecek. Şimdi alana doğru yavaş yavaş gideceğiz. Alana doğru giderken de bu şekilde otobüslerle beraber sıra sıra böyle durak geze geze gidiyorsunuz. Bu kapıdan içeri girdiğiniz zaman da otobüslere direkt önüne çıkıyorsunuz. Giriş ücretlerinin fotoğrafını da hemen şuraya şöyle bırakacağım. Onun dışında da büyük kapının girişini de hemen şuraya atacağım size. Geldiğiniz zaman buradan rahatlıkla girebilirsiniz. Şimdi otobüsler geldi. Otobüsümüze bindik. Yasin mutlu. Niye? Otobüs çok serin. Çok serin. Klimayı sonunda da açmışlar. Çok mutluyum. Evet, bayağı iyi burası. Bakalım piramidin orada zaten istediği kadar klimayı açsın. Piramidin orada biz danayı yedik.
Otobüste ilk durakta indiğimiz yerin manzarası bu şekilde. Burada develer, atlar var. Burada fotoğraf çekilmek için şöyle bir alan yapmışlar. Bu develerle şu karşıya gitmek için şuraya pazarlık yapıyorsunuz. Oradan da tam şöyle bir fotoğraf çıkıyormuş. İlk durakta bu tarzda böyle standlar var. Benim nacizane fikrim bu standlardan alışveriş yapmayın. Pahalı, gereksiz pahalı. Zaten Ginza'nın piramidin alanının içinde olduğu için de pahalı olması da normal yani. Yukarıdaki panoramik yerden de aşağı indik. Hemen böyle piramitlerin dibindeyiz. Yukarıda şimdi şöyle bir şey var. Otobüsten indiğiniz zaman sizden ticketları istiyorlar, kartları istiyorlar, giriş biletini. Adamlar size diyor ki işte biz size diyor buraya getireceğiz, burada diyor görevliyiz diyor. Deveye binmek için atıyorum 2000 Mısır poundu falan istiyorlar. Abi sakın onları şey yapmayın, gönderin. Biz tek başımıza münferit gezmek istiyoruz değil, onları gönderin. Onun için zaten giriş fiyatlarını, işte nereden gireceksiniz onların hepsini söyledik. Onun dışında ne düşünüyorsun acaba piramitler hakkında? Dünyanın 7 harikasının bir tanesi önündeyiz. Sanki yani sadece bir tane kolonu adamların o taşı bir oda kadar. Şu an daha dibine gitmedik ama yani buradan bile çok büyük duruyor. Hani zamanda nasıl yaptılar bilmiyorum yani uzaylılar yapmış olabilir. $2.3 milyon taş varmış toplamda. Nereden baksan 2 ile 8 ton arasında değişiyormuş ağırlıkları. Bu teknolojide bunu yapamazsın yani. Yok. Teknolojide yapamazken o zaman nasıl yaptın? Ya yapılır ama. Ya yapılır. Yapılır kanka, yapılır. Şimdi millet diyor ki bunun şey çözülmedi diyor da. Abi ne teknoloji var. Adamlar arasında bir koyuyor makineyi 800 metre dibine kadar görüyor ne var ne yok. Adamlar. Bunların içinde bir sürü oda da var boş. Evet. Bunun içindeki odayı kim bulmuş? Hırsızlar bulmuş. Yani şuradan delmişler mi? Oranın o işte girişimi öyle delmişler mi oraya dur. Mesela buraya delmişler mi sondan mı yapmışlar? Mesela. Bence delmişler baksana. Ya orada o şekilde düşemez yani taşlar. Sonrasında mesela ama bak mesela şimdi sana bir şey göstereceğim bak. Şu yukarıda mesela deprem olmuş tamam mı? Bak orada mesela farkındaysan böyle tam üçgenimsi gelmiyor. Oradaki taşlar dökülmüş bak. Yere dökülen taşların hepsi o kesilmiş taşlar. Evet. Yani düzlemişler orayı bir güzel. Peki o taşlar ne taşları? Hangi? O beyaz taşlar. Eskiden burası full bembeyazmış. Lan cilalı granit taşları varmış. Evet bembeyazmış. İçinde Bir de tanesinin hangisi ya? Bir tanesi sarıymış tepesi. bu işte. Bunun tepe mi sarı? Bu. Ulan var ya yanlış bilgi de vermeyelim de tam emin de değiliz ha. Allah'a emanet konuşuyoruz şu an. Bir tanesinin ya tepesi ya da altı sarıymış, üstü mü beyazmış? Öyle bir şey galiba ya. Eskiden daha kötüymüş, şu an daha iyi bence. Bunun şöyle bir durumu var kanka. Bunun içinde kalsit taşları mı ne var? Işık vurunca mesela gözüküyor. Adamlar kalsit taşlarına oymuşlar. Elması. This wall. This is limestone. This is calcite crystal. So this entire section of the wall, this part here, this part here, and this part here is all huge single slab of limestone. I mean, calcite crystal. Yeah, alabaster. Yeah. Wow. You see that? Limestone. And the calcite crystal. Wow. ما فيش نور. He's going to show us. What about your flashlight? This one's better. Yes, yes, I know. All right. So he's going to show you. Yeah. No statue, okay? I know, okay? I see. Okay, you see the figure? Whoa! You see the belly button and then the arms? Yeah. Allah Allah. Ya adamlar neler yapmış. Bizim şey gibi. Sultanahmet gibi. Hoca bir şey diyor ya arkaya kadar tık 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 gidiyor. Sanki. Şöyle bir şey var. İçinde mesela bazı simgeler var. Simgeler nasıl biliyor musun? Uçak, atıyorum gemi, uzay mekiği. Hep böyle değişik böyle simgeler var. Onlarda mesela ekstra böyle videolar var. Onları böyle kesit zaten bunların arasına koyacağım. Bir de en son bir tane bilim insanı bir şey çıkmış. Ben pek inanmıyorum da ona. Belki de doğrudur hani şimdi yanına gelince de mantıklı geldi. Bunun yerinin altında tüm 200 metreye kadar ayrı bir dünya varmış. 200 metreye kadar ayrı bir dünya. Ayrı bir dünya derken? Ayrı bir yer varmış yani. Ha, ayrı bir hani yer. burası böyle göstermelik. Ama altında bir sürü şey varmış, yer varmış 200 metreye kadar. Şey iniyor ya zaten. Ne? Mr. Beast. O daha derin. Görülmeyen bu. Makinede görülmüş sadece. Anladım. Yani o bile kaç metre mi? 30 metre mi aşağı Evet. galiba. Ama orası Suya bile falan geliyor. değişikken
Hani daha altı nasıldır bilmiyorum ama orada büyük ihtimal su basmıştır orayı. Gördüğünüz piramitler sadece görünen kısmı. Altında ise çok daha büyük, çok daha hassas, neredeyse imkansız bir yapı var. Bu keşfi yapan bilim insanı sadece şunu söyledi. Aşağı inip bunu kendi gözlerimle görmek istiyorum. Ama inemiyor. Kimse inemiyor. Kimseyi içeri almıyorlar. 4500 yıldır tarih kitapları piramitlerin mezar olduğunu söylüyor. Ama içlerinde tek bir mumya bile bulunmadı. O zaman gerçekten ne bunlar? Değil mi? Firavun'u buraya gömmek. Firavun vardı. Firavun biliyor musunuz onu? Firavun vardı. Akıbeti ne oldu? Müzedeki eşya oldu. Ama her firavunun kardeşim bir Musa'sı var. Ya. Firavun vardı Firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Oğlum siz ne olmak istiyorsunuz onu söyleyin. Rabbim hemen size onu yapsın. Bunu söyleyeyim. Gelecekseniz bizim gibi yapmayın erkek gibi. Saat burası 8'de açılıyor diye biliyorum ben. 8'de direkt buraya gelin. Biz otelde kahvaltı yapalım diye bilerek hani şey yaptık. Geç kaldık. Otelin kahvaltısını yapalım, dışarı ekstra uğraşmayalım falan diye. Öğlen saatinde geldik, şu an var ya cayır cayır yanıyoruz. Öyle böyle yanmıyoruz. Tek avantajımız kimse yok adam akıllı. Evet, Böyle çok sıcaktan sakin. dolayı kimse yok. Çok sakin, hani otobüs beklemiyoruz. Otobüse direkt binebiliyoruz. Ondan sonra ne yaptık lan başka? O kadar. Yani otobüse rahat biniyorsun öyle. Ya genel olarak güzel bir alan ama dediğiniz gibi kimseye cebinizden para alması için fırsat vermeyin. Fotoğraf çekiniyorsanız kendiniz çekinin. Geziyorsanız da kendiniz gezin. Ekstra dışarıdan bir rehberle falan gelirseniz onu bilemeyiz. Onun dışında piramitler çok güzel. Bu tarz kafelerde su fiyatları da 35 Mısır parası. Bilgi amaçlı söylemek istedik. Bizim diğerleri şu piramidin içine girdiler. Onu da şimdi burada Kenan inşallah video çekerse onu da koyacağım. İçinde görmüş olursunuz. Evet, şimdi Kufuk piramidine giriyoruz. Neredeyse giremiyorduk. Çünkü kapanış saatine gelmiş. Öğlen molası yapıyorlar. Yalnız Hasan'la Yasin onlar ne yapıyor? Okey. Şimdi bu aşağıdaki küçük bölmeden geldik. Nefes nefese kaldık. Biraz dardı. Biraz kısa ama çok uzun değil ama nefes az, oksijen az, konuşamıyorum. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu aşağıdan geldik. Giriş şurada. Oradan bir bu kadar yol daha gelmişik. Şimdi buraya geldik. Buradan da sanırım Lahit odasına açılıyor burası. Şimdi içeri gireceğiz. Lahit odasını gezdik. Küçük bir oda. Terledik, bayağı terledik gelirken. Göster böyle. Göstereyim. Kralın mezarını göster. Bu şekilde insanlar fotoğraf çekiyor. Şimdi buraya ilk girişte bir tünelimiz vardı. O tünel çok yüksek ve yukarı doğru tırmandığı için biraz zorlandık. Ama da gayet rahat çıktık. Sonra orada bir dinlenme yeri var. Biraz havadar bir yeri var. Dinlendikten sonra ikinci bir tünel daha çıktı. O tünelden de daha zorlanarak çıkıyor. Daha da dar bir yer. En son geldiğin noktada zaten diğer Lahit mezarına geliyorsun zaten. Orada daha rahat. Gelip görmeye değer mi? Yani en azından bir hani dünya harikası olarak geçiyor. Mutlaka bir görülmesi gereken yerlerden biri olarak diye düşünüyorum. Doğru, ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum da. Yani her şey dedi zaten ama Değdi mi terlemeye? bence değdi ya. Çünkü Görmediğimiz bir şey olmasın. Hayatımızda çok fazla gelip böyle şeylere de olamayacağımız için, çok eski medeniyetler yaşadığı için mutlaka böyle bir yer görmek de gerekiyordu. İçimizde kalmamış oldu. Evet. Teşekkür ederiz. Devamında görüşürüz. Geldik sayılır. Son müzik. Buradan döndükten sonra çıkışa doğru gelmiş oluyoruz. Biraz yorucu bir yol. Ama geldiğimize değiyor. Ve kantar içinde kalıyorsunuz. O kesin. Sonunda çıktık be. Bayağı uzaktan böyle bakıldığı zaman burası var ya, deli gibi parlıyormuş, biliyor musun? Hani piramitlerin burada olduğu belli oluyormuş eskiden. Ya yine belli oluyor da bu kadar büyük bir şey olması sadece dikkat çekmiyor, yani bakman lazım. Bakınca görebiliyorsun. Uçakla gelirken baktık şu kadarcık gözüküyor. Ama mesela parlasa mesela daha farklı gözüküyor. Tabii. Bu güneşin Eski altında parlasa. ihtişamında. Bir de bu taşlar var ya, ta Luxor şehrinden geliyormuş, biliyor musun buraya? Ben taşıdım. Kimisi diyor ki bu taşlar diyor burada olduğu için diyor buraya diyor yapıldı diyor. Kimisi de Luxor'dan diyor taşlar diyor buraya diyor getirildi diyor, böyle yapıldı diyor. Ya şunun piramitler hakkında var ya belki 1000 tane şey söylenmiş ya, farklı. Hangisi doğru Allah bilir yani. En temiz izleyen şeyi. Asleri. Evet. Orada taşıyorlar, bak ne güzel taşıyorlar. Ya onu şey yapayım ya, Sphinx'in burnunu kırıyor ya o Phoenix. Oraya gidince onu söyleyecektim. Yerken söyledin ya, hayır ya. Piramitlerin şimdi dibine geldik. Taşların normalde gözükmesi gereken renk buymuş. O piramidi görüyor musun? Bu bir tık daha büyüğü.
Yani bunlar senin Büyük piramidin içine girdin, küçük piramidin içine de girdin. Duygu ve düşüncelerini dinlemek istiyoruz. Adam güzel mumyalanmış, güzel havalandırılmış, güzel bir şekilde günümüze kadar korunmuş. Evet, içi nasıl peki? Tabii içine giderken büyük piramit yani Keops'a yukarı doğru tırmanıyorsun. Dar birkaç tane tünelden geçiyorsun. Küçük piramitte ise onda da aşağı doğru iniyorsun. Onda da dar birkaç yer. Ama büyük piramitte daha yukarı tırmandığın için daha yorucu bir zaman geçiriyoruz. Gerçekten havasız mıydı peki? Havasızlık nem ortamı olduğu için yani mumyanın korunması için nem ortamı olduğu için ondan dolayı biraz zor. Bir de insanlar çok hızlı hareket etmeye çalışıyor. O insanları daha çok yoruyor ve nefessiz kalmasına sebep oluyor. Normalde yavaş hareket etseler bir şey olmayacak. Genel olarak beğendin mi peki? Yani dünya gözüyle görmeden gidilmemek gerekir. Şimdi geldik Sphinx'e. Sphinx bu. Sphinx'ti. Sphinx. He. Konya'dan gelince böyle oldu. Biz dönmüyor. Normalde şu an bulunduğumuz yer var çok kalabalıktı. Bizim şansımıza ve de sıcak olmasından dolayı şu an bomboş. Kimse yok. Ses de iyi yakalanıyor bu arada. Sphinx heykelini görmek için şöyle gideceğiz. Böyle bir yerden geçeceğiz. Nasıl yürüyor kankam benim be, maşallah, nazar değmesin. Boş sokaklarda bekledim bana geri dönmeni. İçeri bölgeden geçtiğimizde karşımızda Sphinx geliyor. Bunun burnunun kırılmasına Napolyon'u suçlayan da var, farklı insanları suçlayan da var. Ama çoğu insanın inandığı gibi ben de doğal durumlardan dolayı burnunun düştüğünü düşünüyorum. Yasin, burada ne tarzda fotoğrafları çekebiliriz kardeşim? Hemen bir öneri. böyle dinliyormuş gibi, sanki Evet. bir şeyler anlayacakmış gibi. Ondan sonra bir sus yapıp böyle çekilebilir. Öpücük gönder. Bir de Kenan'ı öperken çektim ben. Bir öperken yapsana sen de. Hemen yakalayayım. Hemen yakalayacağım, hadi çabuk. Çabuk. Uzat. Dudağını uzat, dudağını. Dudağını uzat. Dur. Sen çok yanlış duruyor. Adam tamam, öpüştürdüm tamam. Sphinx'e öpüştün işte. Bu erkek miydi kadın mı? Yasin, öperken burnunu kırmışsın lan heykeli. Ben sert öpüş. Piramit alanından çıktık. Şimdi Büyük Mısır Müzesi'ne geldik. Buranın içinde toplamda 100.000 tane eser olduğu söyleniyor ve daha fazlası da var. Şimdi buradan biletimizi alacağız. Biletimizi aldık. İçeriye girdik. İçeriye girmek için de 1500 Mısır pound'u verdik. Alanın içine ilk girdiğimizde bizi 2. Ramses karşılayacak. 3200 yıllık bir heykel ve 11 metre uzunluğunda. Bu heykel eskiden herhangi böyle bir meydanda sergileniyordu. Bu müze açılınca onu buraya getirirler. Şimdi müzenin içine yavaş yavaş gidiyoruz. Piramitleri gezdik. Acı güzeldi. Bir daha hayatımızda göremeyeceğimiz bir yer. Zaten dünyanın 7 harikasından biri. Biri de burada. Evet, biri de burada, biri de biri de şu önde gidiyor. O en iyisi. O en iyisi. Biletleri buradan aldım. Buradan al. Burada normal nakitle bilet alamıyorsun. İnternet üzerinden alman gerekiyor. Hemen içeride QR kodu var. Normal sitesi var. Yazarsanız çıkıyor zaten. Bu müzenin sitesi var. Oradan girip biletlerinizi alabiliyorsunuz. 1500 Mısır pound'u. Çok pahalı değil bence buraya için. Çünkü şimdi size içeriği göstereceğiz. Hani o paraya değiyor. Görürsünüz siz de. Müzenin girişinde 2. Ramses'in heykeli var. Bu heykelin de şöyle bir özelliği var. Bir ayağı önde, bir ayağı arkasında. Bunun sebebi ise 2. Ramses hayattayken bu heykel yapılmış. Ondan dolayı ayaklarının bir tanesi önde. Yaşadığını belli etsin diye. İçerisi o kadar büyük ki hani girişte o büyüklüğü, o görkemi hissedebiliyorsunuz. Bir de buraya gelmeden önce biraz araştırma yapın. Şimdi biz hani tam böyle adam akıllı bilmediğimiz için size hani de bu şekilde atıyorum bazı şeyleri anlatamıyoruz. En basitinden o 2. Ramses heykelinin arkasında belirli motifler var. Onların bir özellikleri vardı. İnternette ben araştırdığımda görmüştüm. Buraya gelmeden önce muhakkak araştırmanızı yapın. Gezdiğiniz zaman daha anlamlı, daha güzel bir müze gezisi olur sizin için. Giriş olarak da ana kapıdan girdikten sonra bu şekilde enter yazıyor. Yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Galerinin asıl başlangıç yeri orası. Ufak ufak şimdi biz oraya doğru gidiyoruz. Şu an ilk katı çıktık. 2. kata doğru gidiyoruz. Hani yürüyen merdivende yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Durmak istediğiniz zaman da böyle yerler var kat kat inebileceğiniz. İnip bakıyorsunuz. Yani yukarıya kadar full zaten galeri. Bu bölümde de lahitler var. Lahitler de küçük lahit değil. Şu şekilde göstereyim. Bir tane de burada var. Biraz daha yaklaştırayım. Yanlarına da küçük küçük de olsa böyle figürler çizmişler, kazımışlar.
En son kattan girdiğiniz zaman siz zaten direkt öyle güzel bir yol yapmışlar ki direkt böyle tek tek hani nokta nokta gezip geliyorsunuz. Burada şöyle bir görsel video hazırlamışlar. Burada bu şekilde oynuyor. Nil Nehri'nin etrafında oluşan Mısır'ı anlatıyor burada. Müze o kadar büyük ki hani gez bitmiyor. Eğer dikkatli gezmek isterseniz hani gerçekten bir gününüzü ayırın derim. Onun dışında da baka geziyorsanız en kötü 3-4 saat ayırın. Yukarıdan aşağı gelene kadar çok rahat 2 saat geçti bizim. Bir de böyle bölüm yapmışlar. Mesela burada galeri 8 diye yazıyor. 1, 2, 3, 4 diye güzelce sıralamışlar. Geldiğiniz zaman o sıralamayı bozmadan rahat gezebilirsiniz. Tutankamon'un mezarlığının olduğu yere geldik. Bu şekilde de bir lahiti var. Şöyle full altından yapılmış herhalde bu. Buradaki lahitlerin hepsi mesela bu bunun içindeymiş, bu bunun içinde, bu onun içinde. Hepsi Tutankamon'a ait lahitler. Tutankamon'un eşyaların hepsi de burada sergileniyor. Şimdi alan bayağı kalabalık olduğu için fazla çekemiyorum da bu şekilde işte mezarlık falan hepsi duruyor bu şekilde burada. Bu bölümdekilerin hepsi de Tutankamon'un kendi mezarının içinden çıkan küçük böyle biblo tarzı figürler. Aynıları burada da var. Toplamda da 500 küsür tane miydi? 512 tane mi ne dedi aynı adam da? Artık ne kadar doğru bilmiyorum o kadarını. Bu bölümde de zamanında önemli insanların öldüğü zaman toprağın altına değil de Nil Nehri'ne salınarak yapılan gemilerde ölülerin taşındığı gemilermiş. Bunlar uzun süre boyunca Nil Nehri üzerinde artık dalgaya göre gidip geliyorlarmış. Bu şekilde mezarlık yapmışlar. Bunlar Nil Nehri'ne bırakılan mezarlıklarmış abi. Mezarlık mı? Evet, şunların hepsi mesela şurası şey işte düşün ya. Normali mi? Abi minyatüre kadar kime sığdıracağım buraya? Gemi müzesi de bu şekilde. Ama oldukça küçük. Gemilerin içine falan da girilmiyor. Bu şekilde sadece geziyorsunuz. En alt kattan başlayıp merdivenleri takip ederek mesela bunların etrafına dönüyorsunuz. Bir de diğer tarafta var. Bu kadar, başka bir şey şu an göremedik. Abi bir tane taksi tuttuk. Kadın bizi yoldan geçiriyor. Amma dedi ya. Murat gel Murat. Böyle bir şey olamaz. Yani taksi çağırdık. Taksi bizi buraya gelmiyor. Yürütüyor. Taksiye yürüyoruz şu anda. Ya ben hayatımda böyle garip bir ülke görmedim ya. Yani şu işlek yollardan geçiyoruz ha şöyle şu anda. Ve duruyorlar. Allah'a emanet bir yere geldik. Darak diye bir yer var. Orada yemek yiyeceğiz şimdi. Abi müze çok güzeldi. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Yemek yiyeceğimiz yer de güzel diye düşünüyoruz. Bir içeri girelim, size söyleyeceğiz. Darak restoranına girdik. Menüden siparişlerimizi verdik. Menünün genel olarak fiyatları 500 ile 650 arasında değişiyor. Yemekler de gelince tekrardan göstereceğim size. Neydi? Kabir mi? Ne? Aldal Darak. Aldal Darak mı? Kabir ne demek? Aldal Darak. Aldal Darak restorana geldik. Şu an şöyle bir mezeler geldi şu an, daha yemeklerimiz gelmedi. Söyledik yemekleri. Çorba yedik. Bundan önce bir çorba yedik, evet. Çorbaları aldılar, o an çekemedik. Açlıktan aklımıza gelmedi. Yemeklerimiz de geldi. Herkes gayet memnun. Buradan çıkan yorumlarını Yasin yapacak. Yedikten sonra Sendeyiz. Sendeyiz. bendeyiz. Evet, şimdi yemeğe yedik çıktık. Yediğimiz yer burası. Darrak. Ben köfte menü yedim. Burada her şey, çoğu şey menülü böyle. Çorba, köfte, mezeler, carçuk, tatlı, matlı. Köftesi çok güzeldi. Köfteye ben bayıldım. Hasan karışık kebap yedi. Çok güzeldi. Muhakkak gelin. Karışık ızgarada köfte vardı. Dana bonfile falan vardı. Efsane güzeldi. Pilavı da güzeldi. Ortaya gelen ürünler de çok güzeldi. Fiyatı da çok güzeldi. Mekan da çok güzeldi. Evet. Biz toplamda 7 içecek, 5 tane su, 5 tane de menü yedik. Otelde 4300 lira hesap geldi. Yani Mısır poundu geldi. 5 kişinin de çok iyi bir para burada. Doyduk abi. Tıka basa doyduk yani. Mezeleri yeter. Mezelerle bile doyduk. Gelirseniz burada yiyebilirsiniz. Yemekleri çok güzel. Şimdi sıra Nil Nehri'ne gidiyoruz değil mi? Şimdi bizimkileri Nil Nehri'nde bir yere götürüyorum. Hem müze hem de tekne turu olacak. Onu da açıklama kısmına yazacağım. Birazdan siz de göreceksiniz. Şimdi şöyle bir yere geldik. Buraya da küçük böyle minyatürünü yapmışlar. Şimdi burada
Nil Nehri'nde şu şekilde gezeceğiz. Hem de buraları gezeceğiz. Buradan da biletimizi alacağız. Şimdi biletlerimizi oradan aldık. 5 kişi için toplamda 4200 Mısır pound'u verdik. Şimdi alana doğru yavaş yavaş gireceğiz. Burada Nil Nehri üzerinde hem gezi yapacağız hem de müze tarzında Mısır tarihini anlatan güzel böyle bir tiyatronumsu, animasyonumsu böyle bir şeyler olacak. Hep beraber göreceğiz. Şimdi sıra bize geldi. Teknemize bindik. Dayım tekneyi çalıştırdı oradan. Göreceksin. Adam mı girmiş içine? Oğlum yerler lan seni. Ana o neydi ya? Adam orada yüzüyor. Her neyse şimdi turumuz başlıyor. Eline oturduk giderek. Mekanın adını hatırlatayım size. Şöyle. Şu an resmen Allah'a emanet gidiyoruz. Kocaman vapuru çocuk sürüyor. Şimdi ilk başlarda şu şekilde küçük küçük heykeller var. Bu heykeller hakkında bilgi veriyorlar. Gerçek insanların canlandırdığı alanlara gidiyoruz şu anda. Orada çocuk ağlıyor. Önlerinde ufak bir bahçe var. Askerler öldürmesin diye küçük çocuk kutunun içine koyup nehre salıyorlar. Şurada da tekrardan böyle Mısır'ın yerel halkı tarzında geçim kaynağını sağlayan insanları canlandırıyorlar. Şurada şöyle küçük bir güzel detay var. Alan bu şekilde. Burada fırınları gösteriyorlar yanlış anlamadıysak. Dayım da orada herhalde balık tutuyor. Vay yavrum vay nasıl vuruyor be. Burada da evlerin nasıl yapıldığını anlatıyorlar. Burada oymacılık yapıyorlar. Heykelleri yapma tarzları bu şekildeymiş. Taşlara şekil veriyor işte ya. Bu alanda da demir dövüyorlar. Kılıç, kalkan. Demirle yapılan herhangi bir savunma aletleri onları yapıyorlarmış. Ne? Gömleğin yapısı neydi yapısı? Keten. Tekne gezisi dışında şimdi ufak bir şöyle bir gezintiye çıkacağız. Şimdi buraya gezeceğiz. Şimdi alana giriş yapacağız. Rehber eşliğinde. Şu alan bizi gezdiriyorlar. En içeriye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Bu da bir turun parçasıymış. Genel olarak Mısır tarihini anlatıyorlar. İçeride şunları söyler işte Tanrı'nın askerleri ve din adamları bazen zengin insanlar atıyorum buraya yemek getirip fakir halkın almasını sağlıyormuş. Hani veren el alan el birbirini görmeden. Rehber gerçekten çok iyi anlatıyor. Hani biraz İngilizceniz varsa muhakkak bunu da değerlendirin. Hamur mu yapıyor? Var ya bizimkiler var ya yorgunluktan ölmüş. Un mu yapıyor? Vallahi ölmüşler ha. Yasin'e bak. Un yapıyor un. Un yapıyor un. Tavuk pide yapacak. Tavuklu pide mi? Oğlum Allah belanı versin. Önceden tozuna oluştu. Vay. Beni de maymun ettiler. Bak kafa kalmadı. Cebinde çakmak vardı ya. Habibi işi biliyor. Şimdi burada Nil Nehri'nin içinde bulunan bir adayı, çok küçük bir adayı ama bunlar böyle güzel bir tarihi yer yapmış. Ardından rehber içeride yapılan maketlerle güzelce Mısır tarihini falan anlatıyor. Hani böyle kesin gelin, kesin görün diyebileceğimiz bir yer değil. Ama Mısır'da fazla yapılacak bir şey de yok. Daha doğrusu Mısır'da değil, Kahire'de fazla yapılacak bir şey yok. Gelmek isterseniz gelin. Küçük küçük kesitler zaten göreceksiniz geldiğimiz yerle ilgili. Onun dışında şimdi Nil Nehri'nin hemen yanında çok güzel manzaralı bir Garden Cafe adında bir kafe var. Oraya gideceğiz. Yarın sabah da bir araba tuttuk. Onunla beraber Şarm El Şeyh'e geçeceğiz. Şarm El Şeyh'te de videomuz bir dahaki hafta yüklenmiş olacak. Hepinize onu da şimdiden iyi seyirler dilerim. Nil Nehri'nden çıktık. Garden Cafe'ye gittik. Fiyatları çok uygundu ve Nil Nehri'nin hemen dibindeydi. Fiyatları 100 ila 200 arasında değişik yapıyor ama bu benim dediklerim içecek sadece. Yemeklerine bakmadık yani. Kafenin videosunu yani ambiyansın videosunu hemen şu aşağıya koyacağız. Orada görebilirsiniz. Güzel bir kafe Nil Nehri'ne sıfır. Tam aile olarak oturulacak bir kafe. Otele geldik bir anda tatlı krizimiz Tatlıcının adını da aşağıya yazacağız. Tatlıcının adı çünkü Arapça. Herhangi bizim Atın alfabesine falan ismi yok. Onun da hemen konumunu falan ıvır zıvır hepsini aşağıya yazacağız. Güzel bir tatlıcı. Videonun devamında tatlıcıdayız. Şimdi tatlı... Dur. Biliyorsunuz ben tatlıyı çok severim.
Bir de var ya videomuz aynı Kahire gibi oldu. Karman çorman. Taksi çağırıyoruz. Taksici bize pazarlık yapıyor lan. Uygulamadan çağırmışız. Onu geçtim, taksici bizi alıyor. Buradan kendi taksisine götürüyor ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Sorma ya. Bir taksiciye bindik. Adam dedi geldiniz bura. Biz de şansa sürekli haritayı açarız. Nereye gidiyoruz, nereden geçiyoruz diye. Onlara alelacele bindik. Şeyi açmadık. Adam bizi daha 10 dakika mesafede bıraktı. Bir daha 10 dakika yürüdük. Pazarlık sünnettir diyeyim, pazarlık yapın. Bol bol pazarlık yapın, fazla vermeyin. Gerekirse enin anasını satayım, geri geliyorlar yanınıza. Aynen öyle. Bir de haritaya bakın. Sürekli haritaya bakın. Çünkü Yanlış yere götürüyorlar. yanlış yerde Ya da bırakıyorlar. gelip indiriyorlar. Adamı oradan başka bir müşteri yazdı. Hemen bizi indirdi. Şurası diye. Biz ne yaptık? Adam- Eksik para verdik. Biz de eksik para verdik de keşke zorla götürseydik. Bir de şey diyorlar, bak doğru mu yanlış bilmiyorum da, ceza yedim deyip Evet. bizden 300 liraya yakın para istedi. Sonra biz gittik, adamı dedik ki hani bize dedik şeyi göster, kağıdını dedik göster, ceza yediğine dair. Her neyse ceza yediği yere gittik biz. Adamlarla konuştuk. Adam normalde kaç paraymış biliyor musunuz ceza? 150 lira yemiş ve onun bizim ödememize gerek yokmuş ama biz yine hani kul hakkına girmeyelim diye ödeyelim dedik. Onlara da dikkat edin. Ve şey var yani Tunç seven insanlar var ya. burada. Çoğu seviyor ya. Çoğu seviyor. Orada bize sağ olsun bir abi gelip yardım etti. Dedi ki hani sizi içeri kadar sokması gerekiyor. Bizi kapıda indirdi piramitlerin Piramitlerde. orada. Geldi inmeyin dedi, geri binin. Sizi içeri kadar götürmesi gerekiyor dedi. İçeri kadar götürdü. Sonra buna bir ceza yazdı. Bize kapıda indirdiği için. Onun cezasını mesela ödemedik. Sonra geldi o parayı bizden istedi ki biz üstüne para verdik yani adama dedik tamam al bunu Fazladan bozuk ver. paramızı, tamam mı? Hani al git başımızdan. Adam yine gitmedi. İlla dedi bu paranın hepsini vermek zorundasın falan diye. En sonunda Hasan ısrar etti, dedi ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Öyle Dedi, kardeşim öyle. gidelim dedi adamla konuşalım. Gidiyoruz, adamla Giderim konuşalım. kendi ülkemde yedirim anasını satayım. Kendim yerim. En azından bizim insanımız yesin. Bak biz kendimiz yiyelim. Aynen öyle. Adamla konuştular, geldiler. Orada tahtaya bank yine o Türk seven abi yardım etmiş. Sizin hiçbir şeyiniz yok, siz gidin. Biz bundan alacağız parayı. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Onu büyük ihtimalle var ya, askerler öğretti Türklere muhabbeti. Adam Olabilir. ikide bir de bozkurt yapıyordu bana. Allah Allah. Vallahi ciddi söylüyorum sana bak. Onu görmedim. Yani bu yönden yardımcı oluyorlar. Denk gelirseniz çok güzel. Geldiğimiz tatlıcıda burası. İsmini ben hemen aşağı yazacağım bunun. Kahire çok kalabalık bir yer. Muhakkak pazarlığınızı yapın. Gözünüz açık olsun. Dikkatli olun. Saat dedikten sonra tekrardan size yazıyoruz. Tatlılar da bu şekilde. Şöyle istediğimiz tatlıları seçeceğiz. Birazdan yiyeceğiz. Şunların hepsi 100 mısır poundu şöyle. Yani 90 liraya falan denk geliyor. Ya da 94. Böyle bir sürü tatlı var burada. Arkadaş bir tatlı alacağız, ortalık karıştı ya. Bak ben hemen temiz aldım. Pazarlığımızı yaptık aldık yani, anladın mı? Yasin'cim orada tatlı almaya çalışıyor. Kenan sen ne aldın? Mango künefe aldım. Kaç para? Özel Abi bizimkiler çok düşünüyor. Tatlımı ben aldım, hemen çıktım. Birazdan yiyeceğiz. kremalı kek, ballı. Ballı kremalı kek. Tadı nasıl abi? Güzel. Güzel mi? Kenan tadı nasıl? Tatlı. Yasin tadı nasıl? Daha iyi. Ağzıma versene Kenancığım. Hep kendin yiyorsun ha. İnşallah hep beni birbirinizin ağzına verirsiniz. İnşallah. Bu da fıstıklı tırılıçı, afiyet olsun beyler, yiyin. Hadi. Çatallarınız geldi ya kaşıklar. Şimdi ben de yiyeyim. Ya bu şey gibi olmadı mı? Arkadaşlara dağıtın. Ben sana bir şey söyleyeyim, bu gayet iyiymiş ha. Ne ağır ne şey. biliyor musun? Traliçe işte fıstıklı. Yok, kızların yiyeceği tatlı. Ağır olmayan tatlı. Erkek ya! Manita tatlısı mı? Aynen, manita tatlı. Sen nereden biliyorsun manita tatlısını? Ha? He? Abi bu da bitti. Ne yapacaksın? Böyle dönüyor. Saplayacak mısın? Aç dedim, kaşın değil. Ha kaşını pardon kardeşim, ben yanlış anladım. Bu ne lan jöleli möleli? Bu ne abi harbiden ya? Ne o şey reçel reçel. Ha. İş yapmaz bu. Kötü. Var güzel. Çok kötü değil mi? Kötü mü? İş yapmaz. Bu ne Murat? Abi bu pasta dedi de. Anasını satayım, öküz gibi yiyoruz şimdi. Oo. Güzel mi? Oo. Şöyle bir şey tadı var ya, fresh tadı var. Aynen. Kenancığım paket açılış hemen lütfen. Benimki insan gibi yemiyorum bu Ne arada. yapalım oğlum, para mı verelim açılması için? Açılır açılır. Dur. Bekle ya, ben çok geri bak. Ulan Gavat, niye böyle yapıyor? Açıklamasını yapacağım. Bekle. Açıklama yapacaksın, gel. Heh. Mangolu künefe. Allah belanı versin, bunu mu söyleyecektin?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Davul şu adam, bu adam da dalsın bir. Aferin sen de dal. Şu mangosu. Murat sona kalırsan alkol alırsın kardeşim. Daldır. Ulan abi senin şekerin var fırlamasın bir anda. Kavga ederim hepiniz. Akşam titreme yatakta. Adamın elini mahvettim be oğlum. Haydi. Abi Mısır'da tatlı böyle yenir. Bu nasıldı abi sence? İdare eder. Kenan sence? Güzel. Murat beğendin mi? Bu daha iyi ya. Beğendin mi? Güzeldi. Ben de beğendim. Tamam mıyız? Geldi mi? Mısır'da olsak da çöplerimizi dışarı bırakmıyoruz sen. Evet bak yani Mısır'da olsak da yani. Türk olduğumuz her yerde belirteceğiz. O kadar Ne bu? Kaşık al abi, kaşık yok. Dur ya abi söylesin ne olduğunu. Dotos. Oğlum sen neyi mi aldın bunu? Ya. Hasan bana versene. Al otur var burada. Şey var, kaşık var burada. Adam yiyemiyor. Allah Allah. Herkes yiyecek, dur sakin. Abi hızlı yemesen zevki çıkmıyor zaten zevki orada onun. Ya abi Ulan ben kendi aldığım tatlıdan bir kaşık aldım bir kaşık. Güzel miydi tatlısı? Genel olarak nasıl tatlı? Bir tane daha alacaksın o zaman sen beğendin. Ama alma yarın yeriz. Bugün yeter. Tatlı nasıldı? Güzeldi galiba. Hala yalanıyorum. Yorum yap be ya. sormalı gibi bir şey. Tadı nasıldı? İdare eder, güzel. Tamam. Türk olduğunu belirt karşım çöpü çöpe at. Dünyamızı seviyoruz. Yürüyüşe bak ya maşallah şuna bak ya. Tatlıcan çıktık. Tatları gerçekten çok güzeldi. Sütlü tatlıyı ben çok seviyorum yani. Abi bir eğlensenler. Where are you from? Türkiye. Yavaş. Mansur Yavaş. Bunu her yerde duyacaksınız her yerde. Yani eskiden sadece şey vardı. Hasan Yavaş Hasan Şaş vardı. Sonra onu bir level atlatıp Mansur Yavaş'a denirdiler. Gitmeden bir de şöyle bir yerel künefe alalım dedik. Künefeden daha çok kaşarlı börek al. Onu ben beğendim bu arada. Tatlıyı beğendin mi abi? Beğendin mi? Bizim künefe gibi değil. İşin gerçeği. Oğlum bu künefe değil lan bu. Künefecik. Çok az. Künefecik. Aynen. Kalitesiz. Daha yeni aldığımız künefenin fiyatı da 110 Mısır poundu. Ama bana sorarsanız yeresel ürün almayın. Yani bunu almayın. Bu tatlıyı almayın. En son tatlıcıya gitmiştik. Şimdi tatlıcıdan sonra şarjımız bittiği için video çekemedik. Şu an sabah Şarm'a doğru yola gidiyoruz. Kaire'nin kendimizce işte altını üstüne getirdik 2 gün boyunca. Gezdiğimiz yerlerden de memnunuz. Yine zaten videonun genelinde göreceksiniz. Onun dışında da şimdi bir araba tuttuk. Tuttuğumuz arabayla Şarm'a geçeceğiz. Kaire'de videomuzu burada bitireceğiz. Kaire ile ilgili bir şey söylemek ister misin kardeşim? Vallahi gelmeyin. Bir zamanınıza ayırmayın derim. Yorucu bir Kaire gezisi oldu. Sonunda çok şükür bitirdik. Şarm'a gidip güzel bir tatil yapmayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Çok güzeldi. Piramitler falan. Valla abi ben önce bilmiyorum ki ama güzeldi yani her şey. İyi gezdik, tozduk. Şimdi nereye gidiyorduk abi ismi neydi? Şarm'a Şimdi Şarm Şeyh'e gidiyoruz. Orayı da çok merak ediyordum. Orada güzel tatil Kaire yapacağız. ile ilgili bir cümle söyle bana. Sadece bir cümle. Kaire ile ilgili. Güzeldi. Güzeldi. Aynen. Ya Kaire çok karışık bir yer. Pazarlık harbiden herkesin söylediklerini yapın abi. O pazarda sakın bırakmayın. Pazarlarınızı muhakkak yapın. Gözünüz açık olsun. Çünkü insanların hepsi aynı burada. Ama genel olarak çok iyi insanlar da geldi. Bize yardımcı olan insanlar da oldu. Ya genel olarak güzeldi ama çok karışık bir şey. Alışık olmadığımızdan dolayı biraz değişik geldi. Öyle yani. Şimdi Şarm'a doğru gidiyoruz. Kaire videomuzu burada bitiriyoruz. Herhangi bir atıyorum soracağınız bir şey olur. Yorumlara yazabilirsiniz. Hatta atıyorum Instagram hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz. Onun dışında videoyu da beğenirseniz, kanala abone olursanız Çok seviniriz. bu adam mutlu olur. Evet. Her bir beğeni bu adama gülecek. Kenarda bir şapla. Kenarda bir şaplak. O zaman Kaire videomuzu bitirelim. Diğer videomuz Şarm videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. El sal, el. Şeftali. Oğlum el salla. El salla, el salla.